Dünyaya aç, savunmasız ve kafası karışmış bir halde geliriz. Hayatımızın büyük bir kısmı ise bu eksiklik hissini gidermeye çalışmakla geçer. Bunun için de çevremizdeki dünyayı kontrol etmeye çalışırız. Başarının peşinden gideriz. Daha yüksek bir statü isteriz. Zenginliğin, şöhretin ve gücün peşinde bitmek bilmeyen bir arayışa çıkarız. Çünkü içimizde hep aynı umut vardır. Bir gün yeterince başarılı olursam, bir gün yeterince güçlü olursam, bir gün hayatın kontrolünü gerçekten elime alabilirsem, içimdeki o boşluk kaybolacak, kırgınlığım son bulacak ve sonunda mutluluğu, huzuru ve güveni bulacağım. Bu gelecek hayali kulağa mantıklı gelebilir. Ama ya bizi mutsuz eden şey tam olarak bu inancı kendisi ise, ya bütün hayatımızı hiçbir zaman ulaşamayacağımız bir geleceğin peşinden koşarak geçiriyorsak? İşte tam bu noktada dış dünyadaki kontrol ve mutluluk arayışımızı anlamak için yönümüzü yaklaşık 2300 yıl öncesine antik Stoacı felsefeye çevirmemiz gerekiyor. Stoacılık, antik Yunan'da doğmuş, daha sonra antik Roma'da gelişerek binlerce yıl boyunca etkisini korumayı başarmış bir yaşam felsefesidir. Onu sıra dışı yapan şey de aradan geçen onca zamana rağmen insanın en temel problemlerine hala aynı berraklıkta cevap verebilmesindedir. Büyük liderlerin, günümüzü modern düşünürlerinin ve devasa bir topluluğun yönünü stoacılığa dönmesinin nedeni çok açık. Giderek daha kaotik, kaygılı ve doyumsuz hale gelen bu dünyada bize sarsılmaz bir sakinlik ve dayanıklık sunması. Stoacılara göre çok net bir gerçek vardır. Yaşadığımız hayat, bizim onun hakkında ne düşündüğümüzü zerre kadar umursamaz. Dünyadan acıyı, belirsizliği ya da zorlukları yok etmesini isteyemeyiz. Güç kullanarak bile bunu değiştiremeyiz. Ancak bu, dünyanın karşısında rüzgarda savrulan çaresiz yapraklar olduğumuz anlamına gelmez. Stoacılık, hayatı keskin bir çizgiyle ikiye ayırır. İlki, zihnimizin dışında kalan ve asla tam olarak kontrol edemediğimiz dış dünya. İkincisi ise dış dünyaya yönelik yorumlarımız, algılarımız ve tepkilerimizdir. Kontrol edebileceğimiz tek ve yegane alan işte bu ikincisidir. Eğer mutluluğun o ulaşılmaz gelecekte ya da dış dünyadaki nesnelerde olduğuna inanırsak, kontrol edemediğimiz şeylerin kölesi haline gelir ve asla tam anlamıyla doyamayız. Bu hayati ayrımı felsefenin merkezine koyan kişi eski bir köle olan Epiktetos'tur. Bir yanda İmparator Marcus Aurelius, diğer yanda dönemin en zengin devlet adamlarından Seneca ve öte yanda hayatına bir köle olarak başlamış olan Epiktetos. Bir kölenin ve bir imparatorun aynı felsefede ortak bir huzur bulabilmesi, stoacılığın statü ya da zenginlik fark etmeksizin insanoğlunun özüne nasıl hitap ettiğinin en büyük kanıtıdır. Epiktetos, bizi özgürleştirecek olan o temel gerçeği şöyle özetler. Bazı şeyler bize bağlıdır. Bazı şeyler ise bize bağlı değildir. Bize bağlı olanlar fikirlerimiz, arzularımız ve kaçındığımız şeylerdir. Bize bağlı olmayanlar ise bedenimiz, mülkümüz, itibarımız ve kontrolümüz dışındaki her şeydir. Eğer mutluluğun gelecekte ya da dış dünyadaki şeylerde olduğuna inanırsak, kontrol edemediğimiz şeylere bağımlı hale geliriz. Böylece hiçbir zaman tam anlamıyla tatmin olamayız. Elbette bir köşeye çekilip pasif bir hayat yaşamamalıyız. Üretmeli, tutkularımızın peşinden gitmeliyiz. Fakat bu yolculukta pusulamız dış dünyanın alkışları değil, kendi iç dünyamız olmalıdır. Asıl mutluluk, işin sonucundan değil, o işi yaparken gösterdiğimiz farkındalıktan, sergilediğimiz karakterden doğmalıdır. Zenginlik, şöhret ya da güç elde etmenin hiçbir yanlış yanı yoktur. Ancak stoacılığa göre bunlar yalnızca birer keyfi çıkarılacak şeylerdir. Hayatın ana emeği, mutluluğun temeli olamazlar. Çünkü mutluluğunu bunlara bağlayan kişi, huzurun anahtarını da onların eline teslim etmiş olur. Bu huzur,
bir gün elinden alınabilir ya da hiçbir zaman elde edilemeyebilir. Stoacılığa göre gerçekten başarılı insan, arzuladığı ya da konfor için ihtiyaç duyduğunu düşündüğü şeyler olmadan iyi kalabilen kişidir. Çünkü zenginlik, bolluk, ün ve güç bunlar olmadan yaşamayı öğrenmemiş biri için gerçek bir değer taşımaz. Yaşadığı dönemde dünyanın en güçlü insanı olan, isteyebileceği her şeye tek bir emriyle ulaşabilen Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius, o devasa gücün içinden bize şöyle seslenir. Varlığı kavramış biri için mutlu bir yaşam adına çok az şeye ihtiyaç vardır. Dünyanın tüm imkanları ayakların altındayken bile dış dünyanın sunduğu hazların esiri haline gelmemiştir. Bu zihinsel dağınıklığı inşa etmek için stoacılar çarpıcı bir pratik önerir. İnsanın zaman zaman kendini alıştığı konforlardan bilinçli olarak mahrum bırakması. Bunun amacı aslında ihtiyaç duyduğunu düşündüğü şeyler olmadan da ne kadar güçlü olduğunu kendine göstermektir. Büyük Stoacı Seneca, Stoacı'dan Mektuplar adlı eserinde bu illüzyonu şöyle yıkar. Onlardan mahrum kalana kadar birçok şeyin aslında ne kadar gereksiz olduğunu fark etmeyiz. Onları ihtiyaç duyduğumuz için değil, elimizde oldukları için kullanırız. Belki de hayatı değerli kılacak şeylerin gelecekte ya da dışarıda olduğuna dair sürekli beklentimiz, bugün hayatı gerçekten yaşamamızı engelleyen şeydir. Seneca, zamanı nasıl değerlendirmemiz gerektiği üzerine şöyle yazar. Gerçekten sana ait olan şeyi koru. Bunu yapmak için asla erken değildir. Atalarımızın dediği gibi, fıçının dibine geldiğinde tasarruf etmek için artık çok geçtir. Çünkü geriye kalan hem azdır hem de kalitesi düşüktür. Mutluluğu arıyorsak onu şimdi bulmalıyız. Çünkü hayata bugün baktığımız pencere bulanıksa, gelecekteki bütün manzaralarımız da bulanık olacaktır. Stoacı'ya göre mutluluk, yaşanan olaylardan değil, karakterimizden ve bakış açımızdan doğar. Hiçbir şey doğası gereği iyi ya da kötü değildir. İyi ya da kötü olan yalnızca bizim kelimelerimiz, bizim ona yüklediğimiz anlamdır. Yine Seneca'nın o sarsılmaz duruşuyla söylersek, bilge insan ne refahla kibirlenir ne de felaket karşısında yıkılır. Çünkü o her zaman en çok kendisine dayanmayı ve bütün sevincini kendisinden çıkarmayı öğrenmiştir. Bunu hayattaki acı deneyimlerimizden bir örnekle düşünelim. Yıllarca evinizi, hayatınızı paylaştığınız o sessiz dostunuzu, kedinizi kaybettiğinizi düşünün. İlk başta haliyle üzülür, içimizdeki o çaresizliğin büyüdüğünü hissederiz. O an acının eşsiz ve başımıza gelen durumun büyük felaket olduğunu düşünürüz. Fakat biraz durup stoacı bir gözle manzaraya daha uzaktan baktığımızda acımasız ama bir o kadar da özgürleştirici gerçeği görürüz. Bizden önce milyonlarca insanın kedisi öldü ve bizden sonra da milyonlarca insanın kedisi ölecek. Hepsi üzüldü, ağır hüznü yaşadı. Birçoğu gözyaşı döktü. Peki o üzüntünün, o derin isyanın sonunda hangisinin eline bir şey geçti? Hangisinin gözyaşları gideni geri getirdi? Hiçbiri. Çünkü ölüm ve kayıp, doğanın o devasa ve kusursuz işleyen çarkının en sıradan, en doğal parçasıdır. Bizim gözyaşlarımız, evrenin bu değişmez kuralını esnetemez. Stoacılık, bize acı çekmememizi, yas tutmamamızı ya da taş kalpli olmamızı söylemez. Bize değiştiremeyeceğimiz bir doğa yasanın içinde boğulup elimizde kalan yegane şeyi, yani şimdiki anı da yok etmememizi söyler. O canlının bize eşlik ettiği o güzel zamanlara minnet duymayı ve doğanın zamanı geldiğinde verdiğini geri alma hakkını sessiz ve asil bir kabullenişle karşılamayı öğretir. Çünkü kaybettiğimiz şeyin ardından kendimizi de kaybetmek ne gideni geri getirir ne de kalanlara bir huzur sağlar. Bizler doğanın o devasa, kusursuz bütününün yalnızca küçücük bir parçasıyız. Başımıza gelen her şey sadece bize değil, evrenin çok daha büyük bir kısmına aittir. Bu yüzden yaşananları zarafetle kabullenmeli,
kontrol edemediklerimize karşı asil bir kayıtsızlık geliştirmeli ve yalnızca kendi adımlarımıza odaklanmalıyız. Dürüstlükle, alçak gönüllülükle ve erdemle yaşadığımızda dünyanın sunduğu en karanlık geceyi de en parlak sabahı da aynı sükunetle karşıladığımızda işte o an dış dünyanın kaosundan tamamen özgürleşiriz. Elbette stoacılığı yaşamak kolay değildir. Hatta tamamen stoacı bir hayat sürmek belki de imkansızdır. Hiç kimse arzudan ya da olumsuz duygulardan tamamen arınamaz. Fakat stoacılık bize ulaşılması gereken bilgelik hedefi sunar. Her şey kötü giderken bile yönümüzü bulabileceğimiz bir pusula olur. Bugün ekranlarımız kaygıyla dolu. Modern kültür bize durmadan kim olmamızı, neyi tüketmemiz ve nasıl yaşamamız gerektiğinden bahsediyor. Günümüzün büyük kısmını başkalarıyla kendimizi kıyaslayarak ve onların onayını bekleyerek geçiriyoruz. Mutluluğumuz her zamankinden daha zor geliyor. Belki de bu yüzden stoacılık elimizde kalan huzuru koruyabilmemizin yollarından biridir. Doğduğumuz andan itibaren sanki sürekli koşuyoruz. İçinde bulunduğumuz andan memnun olmuyor, hep gelecekteki daha iyi bir hayatı bekliyoruz. Modernite de bu düşünceyi sürekli besliyor. Bizi mutlu olmak için daha başarılı olmamız, daha çok kazanmamız, daha popüler olmamız ve daha fazla şeye sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Böylece hiç bitmeyen bir tatminsizlik döngüsüne hapsoluyoruz. Seneca'nın dediği gibi, koyunlar gibi sürüyü takip etmemeliyiz. Başkalarının gittiği yere değil, gitmemiz gereken yere yönelmeliyiz. Stoacılığa göre uğruna uykularını kaçırdığın pek çok şeyin aslında hiçbir ağırlığı yoktur. Başımıza gelenleri, insanların bizi nasıl gördüğünü ya da yaptıklarımızın sonuçlarını büyük ölçüde kontrol edemeyiz. Üstelik bunların birçoğu aslında sandığımız kadar da önemli değillerdir. Bu yüzden mutluluğumuzu sahip olduklarımızla, başarılarımızla ya da başkalarının bizi nasıl gördüğüyle tanımlayamayız. Onu nasıl düşündüğünle, onurunu nasıl koruduğunla ve dünyadan geçerken sergilediğin erdemle tanımlamamız gerekir. Eğer istersek bu acımasız hayatın oyununu sakinlikle kabul edebilir ve ona karşı en büyük zaferimizi, kendi iç huzurumuzu ortaya koyarak kazanabiliriz.